Herkese merhaba, Noku İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir örgü projesiyle değil, farklı bir teknikle karşınızdayım. Bugün örgülerimizin böyle muntazam, böyle tekstil işi gibi görünmesini nasıl sağlayacağız? Nasıl böyle düzgün örgüler örebiliriz? Onunla ilgili küçük püf noktalar paylaşacağım sizlerle. Ekrana baktığımız zaman ne görüyoruz? Düz bir örgü görüyoruz ve ince bir iple uygulanmış düz bir örgü görüyoruz. Arkasına baktığımızda da ters örgü modeli görüyoruz. Çünkü düz örgülerimizin arkasında otomatik olarak ters örgü modeli oluşuyor. Düz örgüler aslında bütün örgü modellerinin zeminini oluşturur, temelini oluşturur. Yani bir nevi alfabesi gibidir. Düz örgüyü bilen birisi diğer örgü modellerinin motiflerini ne yapabilir? Kolaylıkla uygulayabilir. Ama önemli olan düz örgüyü böyle muntazam ve güzel örmek. Bunun için de belli püf noktalar var. Hemen onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Örgümüzün böyle güzel muntazam durmasındaki birinci kriterimiz seçtiğimiz yün, yani seçtiğimiz ip. İpin kalitesi çok önemli. Böyle dokunduğumuz zaman yumuşacık olması lazım ki ördüğümüz zaman ne yapıyor? Örgümüz sertleşiyor. Eğer böyle dokunduğumuzda böyle naylonumsu elimize sert gelen bir ip seçerseniz örgünüzün duruşu bu kadar güzel ve yumuşak olmayacaktır. Birinci önceliğimiz kullandığımız ipin kalitesi, yumuşaklığı. Şu an bakın iki tane farklı ip kullanıyorum ben. Bir tanesiyle daha önceden ördüm. Şimdi bu bebe yünüyle de birlikte öreceğiz ve duruşunu birlikte göreceğiz. Burada daha mevsimlik bir ip olan Nako sateni kullandım ve örgüsünün duruşunu görüyorsunuz. Çok güzel, muntazam, ütülenmiş gibi bir görünümü var. Herhangi bir ütülenme falan yapmadım. Burada da Nako Star Bebe ile birlikte öreceğiz. Birlikte diğer detaylarını tabii ki konuşacağız. Şimdi hemen geçelim diğer detaylara. İpimi aldığım zaman arkasındaki bakın bu bilgiler, etiketler bana ne yapıyor? Rehberlik yapıyor. Arkasına baktığımız zaman şiş mi kullanacağım, tığ mı kullanacağım, ona göre bana bilgilendirme yapıyor. Şöyle bakın, şişte ne gösteriyor? 3,5-4 numara ile örebilirsiniz diyor. Tığda da 3,5 ile örebilirsiniz diyor. Şimdi ben şiş üzerinde göstereceğim için 3,5-4 numara arasında kullanmam gerekiyor. Şimdi böyle düz örgülerde ben bir tık gösterilen numaranın küçüğünü seçiyorum her zaman. Çünkü düz örgüde gevşeklik çok hoş durmuyor. Daha böyle orta kararda örmemiz gerekiyor. Çok sıkı da böyle yani sert bir model olur. O yüzden de orta kararda bir numarayla örmek için de ne yapacağız? Bakın burada gösterilen 3,5-4 numara diyor. Ben o yüzden 3,5 numaralı şişimle örgüme başlayacağım. İlmek atmak için bakın bu şekilde küçük bir ip ayırıyorum. Bunu ayarlayamayabilirsiniz. Ben şu an 40 tane falan ilmek atmayı düşünüyorum. O yüzden göz kararı böyle bir ipimi ayarlamış oldum. Sizler bunu ayarlayamıyorsanız ipinizi birazcık uzun tutabilirsiniz. İpimizi uzun tuttuğumuzda fazla gelen ipi kesip kurtarabiliriz. Ama ipimiz kısa olduğu takdirde ne olacaktır? Örgümüzü tekrar baştan söküp örmek zorunda kalabiliriz. Şöyle bakın göz kararı 40 taneye falan uygun bir ip bıraktım ve ilmek atmaya başlayacağım. Şöyle bakın 2 kat yaptım. İpimi böyle tutuyorum ucunu. Şöyle bakın geçiriyorum içinden. Ve bu şekilde minik bir aslında düğümcük oluşturuyorum. Daha sonra başlıyorum ilmeklerimi atmaya. İlmek atmak örgüdeki en önemli unsurlardan birisidir. İlmeği atış şeklimiz, sıkılığı, gevşekliği ne yapıyor? Bütün örgümüzü etkiliyor. İlmekleri atarken elimizi esnek tutacağız ama çok da esnek olmayacak. Yani orta kararda esnek olarak ilmeklerimizi atacağız. Bakın bu şekilde tutuyorum ve şöyle çeviriyorum. Daha sonra bakın buradan giriyorum, buradan çıkıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Bu aşamada ilmeklerinizi çok sıkı atmayın. Diğer sıralarda zorlanabilirsiniz ve örgünüz kasar. Çok gevşek de olmasın, aralarda boşluk oluşur ve güzel bir duruş olmaz. Bu şekilde bakın ilmeklerimi atmaya devam ediyorum. Bazıları bunu 2 şişle atıyor. Hiç gerek yok. Bu şekilde tek şişle gayet rahat oluyor. Bakın. Bu şekilde ilmeklerimi orta kararda atıyorum. Hepsine bakın. Hepsi aynı eşit görünüyor ilmeklerimin. Şöyle yapsam mesela, sıksam bakın aradaki mesafe ne oldu? Daraldı. Veya da tam tersi şöyle gevşek yapsam bakın burada bir bollaşma oluşuyor. Gevşek yapıp diğerini yine sert yapsam bakın
Burada bir tutarsızlık oluştu. Hemen örgüm ne oldu? Bozuldu. O yüzden ilmeklerimizi aynı ölçüde atmak çok önemli. Peki nasıl aynı ölçüde atabiliriz? Bu da deneyimle olan bir şey. Yani ilk denemede kimse bu şekilde düzgün ilmek atamaz. Tamamen zamanla deneyimleyerek ne yapabilirsiniz? Böyle düzgün ilmekler atabilirsiniz. Şimdi bu şekilde istediğim sayıda ilmek atıyorum. Ve zeminimi oluşturuyorum. Evet, ilmeklerimi attım. Toplamda bakın 45 tane ilmeğim oldu. Diyelim ki ben 40 tane istiyorum. 40 tane istiyorsam da şuradan 5 tanesini hemen çıkarıp şöyle gösterelim bakın. 5 tanesini hemen çıkarıp geri örgümü açabilirim. Ve buradaki fazlalık ipi kesip kısaltabilirim. Yani bu tamamen size kalmış. Bu ipin uzun olmasının hiçbir sakıncası yok ama kısa olursa düğüm atmak zorunda kalırsınız veya da örgünüzü bozmak zorunda kalırsınız. Genelde de örgünün bozulması daha uygun bir yöntemdir. Evet, ilmeklerimi bakın aynı oranda attım. Gayet güzel görünüyorlar. Şimdi geldik örgümüzün kurulumunu yapmaya. Ben her zaman için bu ipin sonda kalmasını istiyorum. Yani örgümün başının şu kısmı olmasını istiyorum. Düz örgüye başlayacağım ama düz örgünün ters yüzünden başlayacağım. Şişimi alıyorum ve örmeye başlıyorum. Bu ipin tutuş şekliyle ilgili de çok fazla soru geliyor. Yani bunu mesela bazıları böyle parmağına doluyor. Bu tamamen alışkanlıkla ilgili. Mesela ben parmağıma doluyorum. Bazıları mesela bu şekilde tutup üzerine atarak yapıyorlar. Bazıları boynuna sarıyor. Bunun hiçbir önemi yok. Yani bu tamamen insanın alışkanlığıyla alakalı ve örgüde hiçbir şekilde görüntüde bir bozulmaya veya da ekstra bir şeye sebep olmaz. Şimdi gelelim örgümüzün ilk kurulumuna. İlk kurulum temel sırası çok önemli. Şimdi ben arka yüzünü yapacağım için ters örgü öreceğim. Her zaman için ilk zemin kuruluşundaki ilk sırada ilk kenar ilmeğini örerek alıyorum. Yani ters bir şekilde. Daha sonra hafif böyle sıkılıyorum. Geniş bırakmıyorum ilmeğimi bakın. Bakın giriyorum. Ters bir şekilde örüyorum. Giriyorum. Ters bir şekilde örüyorum. Bu şekilde ters örgüyle başlıyorum. Bakın aynı oranda örüyorum. Şu arayı lütfen çok açmayın. Bunu böyle gevşetir açarsanız bu ilmek bollaşır ve çirkin bir görüntü oluşur. Şöyle bakın hep aynı oranda. Elim ne sıkı ne gevşek. Aynı oranda ilmeklerimi bakın böyle ters olarak örüyorum. Mesela ben ne yapıyorum? Şimdi şu uzunlukta tutuyorum bakın ucunu. Hep bu uzunlukta tutuyorum. Bazısında mesela daha böyle gergin tutsam. Bakın sıkı bir ilmek oldu. Gergin tutmuyorum. Normal örüyorum. Bakın. Ya da çok gevşek tutsam. Bakın. Gevşek bir ilmek oldu. Ve bu diğer sıralarda nasıl görünecek? Çirkin bir görüntü olacak. O yüzden de aynı oranda alarak ilk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Ördükçe bakın hiç tekrar sarmama gerek yok. İpim ne yapıyor? Kendiliğinden kayıp geliyor zaten. Bu konuda da stres yapmayın. Örgüyü ördükçe kendisi kayarak geliyor. Evet, bakın ilmeklerim hepsi aynı görünüyor, diş. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet bakın sıra sonuna kadar ters örgümü devam ettirdim. Geldim sıra sonuna. İlk başladığımız düğüm yaparak attığımız ilmek vardı ya. Düğüm yaparak ilmek atmak için zemin oluşturduğumuz ilmek vardı. Bu bakın böyle ikili şekilde karşımıza geliyor. Bunu ikili olarak örüyoruz. İçine giriyorum. Bunu çekerek çıkarıyorum. Daha sonra şöyle birazcık sıkılıyorum. Kenarların gevşek olmaması için bitişlerde ve başlangıçlarda bu ipimi böyle çekerek sıkılıyorum. Şimdi geldik örgünün ön yüzüne. Artık düz örgümüzle devam edebiliriz. Şöyle bakın ipi arkaya gönderiyorum. Düz örgü öreceğim zaman.
ilk kenar ilmeğimi her zaman için örmeden alıyorum. Giriyorum, örmeden alıyorum. Bakın. İpim zaten direkt arkaya gitti. Yerini biliyor. Düz örgüyü ben bu şekilde örüyorum. Bakın. Direkt içine girdim. İlmeğimi çıkardım. Şöyle bakın. Direkt içerisine giriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. İçine girdim. İlmeğimi çıkardım. Çok basit. Bakın direkt içine giriyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Ama böyle ilmeklerimin aynı hizada ve aynı büyüklükte durması çok önemli. Bakın bu şekilde. Yani bir tanesini şöyle bakın geniş alsam. Bir tanesini de böyle dar alsam. Bakın hemen ne oldu? Burada bir kasma, bir bozulma oldu. O yüzden de ilmeklerimi alırken aynı oranda almam çok önemli. Bakın aynı oranda alıyorum. Aynı gevşeklikte alıyorum. Bu şekilde de örgümde bir bozulma olmuyor. Bakın. Bir de diğer bir unsur var. Düz örgüyü böyle benim gibi girerek de örebilirsiniz. Veya da böyle bazıları bu şekilde. Bakın ilmeğin şu öndeki kısmını alıp bu şekilde de örebiliyorlar. Hiç fark etmez, hiç önemli değil. Önemli olan aynı oranda örmek. Yani bu şekilde giriyorsanız bu şekilde örmeniz lazım. Bu şekilde girip örüyorsanız, çapraz örüyorsanız da bu şekilde devam ettirmeniz lazım. Bakın ben normalde içten girdiğim için ilmeklerim bu şekilde görünüyor. Bu sonuncuyu önden aldığım için ne oldu? İlmeğim bakın çapraz bir görünüme kavuştu. O yüzden de örgüm bittikten sonra şöyle bakın genel baktığımızda o çapraz aldığım ilmek ne yapacak? Kendini gösterecek. Ve örgünüz muntazam durmayacak. Onu tekrar çıkarıyorum. Bakın tekrar buradan giriyorum. Ve bu şekilde de sıramı tamamlıyorum. Evet bakın geldim sıra sonuna. Sıra sonunda bitişte göstermek istiyorum. Evet. Sıra sonunda her zaman için ilmeğimi önde düz olarak örüyorum. Şu an örgünün ön yüzündeyim. O yüzden düz olarak ördüm. Bakın daha sonra ne yaptım? Düzelttim. İpimi çektim ve düzelttim. Örgünün arka yüzünü de ters olarak örüyorum. Yani modelim neyse ona göre devam ettiriyorum. Her zaman için sondaki ilmeği örüyorum. Baştakini ne yapıyorum? Örmeden alıyorum. Şimdi geldik örgünün arka yüzüne. Bakın ters örgümüz de gayet güzel görünüyor. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alacağız ama bu sefer bakın şöyle arkadaki kalan kısmını şöyle çeviriyorum. Bakın ilmeğin şöyle arkadaki kalan kısmına giriyorum ve örmeden alıyorum. Daha sonra bütün ilmeklerimi örgü modelime göre ters olarak örüyorum. Bu en basit örgü modelidir. Ama örgünün muntazam durması çok önemlidir. Düz örgü çünkü hataları çok kolay gösteren bir örgüdür. Mesela haroşa öyle değildir. Hataları daha fazla kaldırabilir. Ama düz örgü hataları maalesef çok fazla gösteriyor. O yüzden de örgümüzün düzgün olması çok önemli. Bakın ilmeklerimizin duruşunu görüyorsunuz. Hepsi aynı nizamda duruyorlar. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bu aşamada şöyle bir şey yapalım. İlmeklerimizi normalde ne dedim? Hep aynı yönde almamız lazım dedim. Şimdi ben arkayı bu şekilde örüyorum ya. Bakın. Bir değişiklik yapalım. Bir yanlışlık yapalım. Şöyle önden alıp ters örgü olarak örelim. Bakın. Normalde bu tarafını alıyordum ilmeğin. Şimdi şu arka tarafından alalım. Ve tersimizi bu şekilde örelim. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Önde bakalım ilmeğimizin duruşu nasıl olacak. Yine bakın ilk kenar ilmeğime direkt giriyorum. Örmeden alıyorum. Bu aşamada birazcık böyle sıkıyorum. Çünkü çok gevşek olabilir. Diğer ilmeklerimi bakın
yine aynı şekilde girerek düz olarak örüyorum. Evet, bakın geldik şimdi diğer sırada ters olarak aldığım, yani benim ilmeklerimin zıttını aldığım ilmeğe. Bakın ne yapmış, böyle çapraz şekilde kalp şeklini oluşturmuş. Şimdi bunu şöyle bir düz olarak örelim. Düz olarak ördüğümüzde bakın böyle baktığımızda ne yapıyor? İlmek kendini şekli itibariyle gösteriyor. Yani bunlar gibi bir duruşu yok. Bakın bu ne yaptı? Direkt çapraz bir görünüme kavuştu. Şöyle netleştirelim. Bakın duruşumuz. Normalde bunlar bu şekilde dururken bu böyle kalp gibi bir görünüme kavuştu. Bunu hemen şöyle çıkarıyorum. Açıyorum. Çeviriyorum. Bakın çevirdim. İlmeğim düz olarak görünüyor. Daha sonra bunu şöyle ipimi arkadan alarak içinden geçirdim ve düzelttim. Daha sonra da normal kendi stilim gibi ördüm. Bu şekilde yapılan yanlışları başta ne yapabiliriz? Düzeltebiliriz. Evet, bakın sıramı tamamladım ve örgümün duruşu çok güzel, muntazam bir duruşu var. Şundan bahsetmek istiyorum. Düz örgüde böyle altına lastik uygulamadığımız zaman veya da şu şekilde haroşa uygulamadığımız zaman ne olacaktır? Düz örgüde böyle bir kıvrılma olacaktır. Bu normal. Bunda herhangi bir sakınca yok. Hatta yanlarda da bakın şöyle göstereyim, yine kıvrılma oluyor. Bunda hiçbir sakınca yok. Zaten düz örgü böyle tek başına kullanılan bir örgü değildir. Yani ben bunu böyle direkt düz olarak öreyim, bir koltuk örtüsü yapayım veya bir masa örtüsü yapayım, böyle bir şansımız yok. Düz örgüyü daha çok ne yapabiliriz? Hırka, kazak, yelek, o tarz ürünlerde kullanabiliriz. Onlarda da zaten mutlaka kenarlarına bir lastik geçiliyor veya da alt kısma bir lastik modeli uygulanıyor. O yüzden de kenarların böyle içe doğru kıvrılmasında herhangi bir sakınca yok. Yine geldik örgünün arka yüzüne. Bakın ilmeğimi şöyle arkadan alıyorum ters öreceğim için. Ve ilk ilmek olduğu için biraz böyle sıkı örüyorum. Kenarlarda bollaşma olmasın diye. Daha sonrakileri yine aynı nizamda örmeye devam ediyorum. İlk kenar ilmeklerini örerken biraz sık örmemizde fayda var. Gevşeklik olabiliyor. Bu şekilde şimdi sıramı tamamlayacağım. Biraz da öreceğim. Modelimi biraz ilerleteceğim. Daha sonra beraber yine devam edeceğiz. Evet, bakın ben belli mesafeye kadar ördüm. Şöyle örgümün görünümü anlaşılsın diye gayet güzel oldu. Bu aşamada bir bilgi daha vermek istiyorum. Diyelim ki bu aşamada örgüye ara vermek istiyorum. Şu an tam olarak ara vermek istiyorum. Mümkünse böyle örgünün ortasında bırakmayalım. Yani bırakacaksak bile sıramızı tamamlayıp bırakalım. Çünkü ne olur, şu arası açılır, ilmek araları açılır ve bu kısımda bir boşluk oluşur ve örgümüz çirkin görünebilir. O yüzden diyelim ki şu an benim bir işim çıktı. Hemen ne yapmam gerekiyor? Sıramı tamamlayıp bitişimi o şekilde yapıp molamı o şekilde vermem lazım. Bakın sıramı tamamlıyorum hemen. Ve bu şekilde molamı rahatlıkla verebilirim. Sizler de örgünüzü muhafaza ederken yarım kalmış örgülerinizi mümkünse sıranızı tamamlayın. Evet, bütün bunlara rağmen benim örgüm düzgün durmuyor, İstediğim gibi hani duruşu elde edemiyorum diyorsanız da örgünün ters tarafından tamamen örgü bittikten sonra ilmek kapatma işlemi yapıldıktan sonra şöyle örgünün arka yüzünden hafif buhar verip elinizle böyle düzelterek ütüleme işlemi yapabilirsiniz. Ütüyü kesinlikle ne yapmıyoruz? Örgümüzün üzerine bastırmıyoruz. Çünkü ütülediğimiz takdirde ne olacaktır? Yünümüz eriyecektir, ipimiz eriyecektir ve örgümüz bozulacaktır. Hatta aşırı genişleme bile olabilir. Bütün emeğiniz çöpe gidebilir. Lütfen buna dikkat edin. Diğer bir düzeltme yöntemi de tamamen örgümüz bittikten sonra, bu şişten çıkardıktan sonra temiz bir halının altına örgümüzü güzelce yerleştirip halıyı kapatalım. Bu şekilde belli bir süre sonra örgümüzün düzeldiğini fark edebilirsiniz. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı bir video olabilmiştir. Bu tarz videoların devamlılığını istiyorsanız lütfen yorum kısmına ekleyin. Size mutlaka dönüş yapacağım. Farklı bir püf noktada veya da farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.